24 Eylül 2022 günlük astroloji yorumuna hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Sevgili arkadaşlar, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir gün olmasını diliyorum ki öyle olacağını umut ediyorum. Bugün ayımız Başak Burcu'nda. Ve tabii güneşimiz artık Terazi Burcu'na geçtiğine göre Merkür Retrosu da Başak'ta olunca daha bir derin analiz altındayız hayatımızın her kesiminde. Evet, güneş artık Terazi Burcu'nda kıymetli dostlar. Önümüzdeki bir ay boyunca yeni bir ekinoks zamanı, sonbahar başladı. Terazi demek adalet demek, denge demek, uyum demek, huzur demek. Bu huzuru, dengeyi, adaleti sağlayabilmenin en kolay yolu da tabii karşılıklı anlayıştan geçiyor. Ve 29 Eylül günü Venüs'ün de Terazi Burcu'na geçmesiyle işte bunu çok daha rahat yapabileceğiz. Ülkemizde ve dünyada özellikle dişi figürlerle ilgili olan tüm konularda daha şanslı bir döneme giriyoruz. Yani kadınların biraz daha desteklendiği, aşk, ilişkiler, evlilikler ve romantizm kısmında da yine destek alacağımız, kadınlarla ilgili olan şiddet olaylarının daha ciddi boyutlara, daha ciddi boyutlarda takip altına alındığını, daha güçlü seslerin çıktığını da hep birlikte göreceğiz. Bu anlamda 29 Eylül itibariyle bizim için çok daha sağlıklı bir dönem başlayacak. Bugün ay Başak Burcu'nda arkadaşlar ve Merkür Retrosu'yla devam ediyoruz ve bugün sürprizli açılarımız var gökyüzünde. Akşam saatlerinde bilhassa 21 sıralarında ayın Uranüs'te bir açısı var. 21-22 aralığında bir üçgen açı gerçekleşecek. Uranüs ve ay sürpriz haberler taşır. Başak Burcu'nda olduğunda biraz daha uzaklardan haberler getirecektir bize. Sevdiğimiz insanlardan beklediğimiz haberleri alabiliriz. Yenilikçi bir enerji aktif olacak arkadaşlar. Tabii Venüs de burada. Venüs de Başak Burcu'nda olduğuna göre biraz ilişkilerimizi günlük rutinlerimizin dışına taşıyacak bir enerji aktif olacak aslında. Ve bugün öğle saatlerinde de çok güzel bir açımız var. Bilhassa şanslı bir açımız var. Ay kuzey düğümü olumlu bir etki yapıyor. Saat 12.55-13.55 arasında önemli bazı işlere girişmek, yol açmak, kabulde olmak, yeni fikirler edinmek, yeni bir adım atmak, yeni bir karar vermek ve bunun için hazırlık yapmak. Başlamak demiyorum. Merkür çünkü retro. Başlamak bazılarımız için olumlu olabilir ama daha çok altından kalkabileceğimiz işlerin daha güçlü olabiliriz bazı işlerin ve bazı sorumlulukların. Ve bu aşamada da bugünkü girişilen işler, alınan kararlar bizim için 4 Ekim'den itibaren, hatta 4 ve 5 Ekim dün yazmıştım, çok güzel bir iki tarih, daha hızlı sonuçlandırabileceğimiz bir süreç olarak gözüküyor. Bu da bir müjdeli haber aslında arkadaşlar. Şimdi öyle bir döngüde yaşıyoruz ki düğümler biliyorsunuz Boğa ve Akrep aksında ve bugün şimdi Başak Burcu'ndaki ay da buraya destek veriyor. Ayın da fazı tabii ki küçülüyor, kapanıyor. Hayatımızda arındırmak istediğimiz, gitmesini istediğimiz, artık bırakıp hani sonlandırmak istediğimiz, artık finish çizgisine vardırmak istediğimiz konular için bugünü kullanmak mantıklı olacaktır. Sadece 19.50 20.50 arasında ayın Mars'ta bir karesi var arkadaşlar. Ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Agresyon yüklü bir saat çünkü. Zorluklar çıkarabilir. Bugün otorite figürü kişilerle, aile içindeki otorite figürleri de olabilir. Meslek hayatımızda olabilir. Daha sakin, biraz da alt perdeden olmayı, biraz da alt perdeden konuşmayı, hatta çok önemli dikleşmelere girmemeyi tavsiye ediyorum. Özellikle bugün çünkü ayın Satürn'e, Şiron'a da bir 150'liği var. Bazı konularda huzursuzluk yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Bugünün güzel saatini söyledim sizlere arkadaşlar. 12.55-13.55 gayet güzel bir saat, şanslı bir saat. İlişkilerde bir adım atmak için seyahatler, yolculuklar, kültürel faaliyetler, eğitim, öğrenim gibi konular içinde değerlendirebiliriz, kullanabiliriz. Bugünün güzel saatlerini hemen uzatmadan vereceğim. Çünkü daha sonra daha önemli bir konudan bahsedeceğim sizlere. Bugün 10.48, 11.48 şanslı bir saat. Bu saati de yine verimli kullanabilirsiniz. Tam da ayın kuzey düğümle üçgen görünüm yaptığı bir ana denk geliyor arkadaşlar. Verimli bir an. Başarılı olabilir uzun vadede alınan kararlar, işte yapılan niyetler, mesela başlayan işler. Çünkü Venüs de burada bir takım altyapısını sağlamlaştırmak istediğimiz konularda çalışmalar yapabiliriz. Çünkü Merkür retro, girişin demiyorum ama mutlaka hazırlık yapmak için çok güzel bir saat.
değerlendirin diyorum. Özellikle zaten 4 Ekim'den itibaren de bu altyapısını hazırladığımız, başlamak istediğimiz konulara da girişmek için çok güzel bir zaman geliyor. 4 ve 5 Ekim'i dün yayınlamıştım. Buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok güzel bir 2 gün olacak. Bugünkü diğer saatimiz 17.51-18.51 arkadaşlar. Bu da özellikle ilişkilerimize birazcık daha mercek altına alabiliriz. Bazı mevcut mesela sorunları daha böyle kolaylıkla çözmek istiyorsak eğer, karşı tarafın da çok tepkisini almadan işte bu saati kullanmanızı öneririm. Maddi manevi de şanslı olacağını söyleyebilirim. Diğer bir saatimiz bugün 00:49-01:48'de gerçekleşiyor. Gece saatlerine denk geliyor. Biraz düşünceler hızlı. Merkür retro biliyorsunuz. Biraz orada sakinleşmeye ihtiyaç var. Merkür burada çok güçlü ve çok eskiye de gidebilir. Çok zihin hızlı ve dağınık çalışabilir. Çünkü Mars şu anda İkizler Burcu'nda olduğu için hemen bizi harekete sevk edebilir. Hemen bir şey, bir refleks olarak yani. Mesela bu saatlerde böyle düşüncelere kapılabiliriz. Ama bizim en doğru düşüncelere sevk etmek için bizi bu saati kullanabilirsiniz kıymetli dostlar. Evet, bugün Neptün Venüs karşıtlığı gerçekleşiyor. Neptün ve Venüs bugün saat 10:50-11:50'de tam olarak karşı karşıya gelecek. 23 derece Balık ve Başak aksında. İkizler ve Yay hattı da yine bu derecelerde etki alıyor arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim, bir aşk hikayesidir bu. İnsanın kendine olan, doğaya olan, karşı cinse olan romantizmle de yüklü bir açıdır bu. Fakat yanıltıcı, aldatıcı, yön değiştirici bir açı kalıbı olduğunu hatırlatmam gerekiyor. İster parayla ilişkilerimizde, ister duygusal bağlarımızda veya özel hayatımızda herhangi bir kendimize adadığımız konuda yanıltıcı, aldatıcı, hayal kırıklığına uğratıcı bir açı kalıbıdır. Hepimiz etki almasak da 23 derece değişken grup burçlar daha çok etki aldığı için dikkatli olmakta fayda var. Özellikle 24 ve 25 Eylül'de 25 Eylül'de çünkü tam olarak ay da orayı tetikleyeceği için biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Özellikle değişken grup burçlar dediğim gibi yanılabiliriz ve biraz da bazı şeyleri gereğinden fazla büyütebilir. Olmayan bir şeylere kendimizi inandırabiliriz. Bu bizim için gerçekten üzücü olabilir bazen ama kişi bazında baktığımda kişi hasta olduğuna inanabilir. Kişi gerçekten çok aşık olduğuna inanabilir. Kişi gerçekten çok zor durumda olduğuna inanabilir ve bunlar gerçekten onu düşüncesel olarak etkileyen, aslında gerçeği olmayan psikolojik bir zorluk olarak nitelendirebiliriz. Bunun farkında olun. Her düşündüğümüz, her aklımıza gelenin gerçek olmadığını, bu gibi benzeri konular yaşayan, eğer yaşarsanız arkadaşlar mutlaka ikinci, üçüncü, dördüncü kişinin fikrini almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazen içinde bulunduğumuz durumundan biz çıkamıyoruz ve maalesef çünkü Başak Burcu stelyumu da var, Merkür de retro. Bazı şeylerin bütününü göremediğimiz için, yani çok aşırı derecede oraya kendimizi sapladığımızdan bu yanıltıcı olabiliyor. Dolayısıyla olayla bağımsız kişilerin bakış açısını değerlendirmek çok 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 faydalı olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşırsanız bunlar rüyalarımıza da aksayacaktır bakın. Mesela özellikle bizi üzecek, yönümüzü değiştirecek, karamsarlığa götürecek bazı rüyalar da görebiliriz. Yine bunlar da bunların içerisine dahil sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, bir yeni aya doğru gidiyoruz. Yeni ay ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi yeni ay 2 derece Terazi burcunda arkadaşlar. Ve bu zaman, yani bu yıl, bu önemli bir yıl yaşıyoruz. Önemli bir döngüden geçiyoruz. 19 yıllık döngüleri yaşıyoruz. Düğümlerin de tabii ki Akrep ve Boğa aksına geçmesi bundan tam 19 yıl önce gerçekleşmiş. Dolayısıyla tutulmalar da aynı aksta. 25 Eylül günü 2 derece Terazi'de yaşayacağımız yeni ay 19 yıllık bir döngüye işaret ediyor. Zaten böyle bir döngüdeyiz. Zaten 1,5 ay sonra 2 tutulmamız var. Yine bu döngüyü işaret eden. Şimdi bu yeni ay bundan 19 yıl önce yaşamlarımıza girmiş olan, tabii ki yaşı tutmayan arkadaşlar, gençler buradan muaflar ama ailelerini ilgilendiren konular da olabilir. Bu yeni ayın başlangıcı bizim hayatımızda çok önemli gelişmeler getirecek arkadaşlar. 19 yıl önce yaşamımıza girmiş önemli olaylar, önemli konular ki bunlar muhtemelen terazi olduğu için
O yıllarda evlenmiş, o yıllarda aşık olmuş, o yıllarda önemli iş ortakları, iş projelerine girişmiş arkadaşlar. Tabii bunlar daha fazla 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda doğanlar için belki daha güçlü etki olacaktır. İşte bu yeni ay ile birlikte burada bir evre tamamlanacak. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Çünkü aynısı olmayacak, benzer diyorum. O zamanlarda yaşanmış benzer bazı ilişkiler başlayacak hayatlarımızda. En çok etkiyi alacak olan arkadaşlar ise Terazi burcunun ilk günlerinde doğanlar, İkizler burcunun ilk günlerinde doğanlar, Kova burçlarının ilk günlerinde doğanlar bu yeni aydan en güçlü etki alacak arkadaşlar olacaklar. Yani hava grupları ve tabii ki tam karşısında yer alan Koç burçları ikinci önemli etkiyi alıyorlar ki terazi koç aksında zaten. Terazi ve koçlar için aslında birinci derecede etkili olacak bu yeni ay. Ama ikizler, terazi, kovalar için de çok önemli bir süreci yeniden başlatacak. Hayatlarında çok önemli gelişmeler, başlangıçlar olacak. Yarın arkadaşlar hem haftalık burç yorumlarımızı hem de bu yeni aydan nasıl etki alacağımızı canlı yayında, tek videoda sizlerle konuşacağız. Yarın saatini bildireceğim sevgili arkadaşlar. Bir sağlık sorunu yaşıyorum. Gribal bir mevsim geçişinden dolayı. Biraz böyle öksürük krizleri tuttuğu için çok konuşunca. Dolayısıyla haftalıkları tek tek bu hafta şu an çekemedim. O yüzden cumartesi günü canlı yayında hepsini bol bol konuşacağız sevgili dostlarım. Hepinizi bekliyorum. Ve izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Yarın akşam görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.